Herkese merhaba arkadaşlar. Web'de ne var kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda amiral gemilerin tabiri caizse babaları olarak bilinen iki cihazı karşılaştıracağız. Bir tarafta Samsung Galaxy S21 Ultra, bir tarafta ise iPhone 12 Pro Max. Bu iki cihazın tüm özelliklerini detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. Hangisinin hangi noktada iyi olduğunu tek tek sizlere aktaracağız. Tabii ki de ikisi de amiral gemisi telefonlar ve bu cihazları kanıtlamaya gerek yok. Videoya geçmeden önce bizlere destek olmak adına aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle her iki cihazın da ekran özelliklerinden bahsedelim. S21 Ultra'nın ekran özelliğinden bahsedecek olursak, oldukça büyük bir ekranla bizleri karşılayan S21 Ultra'nın 6.8 inçlik dinamik AMOLED Quad HD bir panele sahip olduğunu söylerken, iPhone tarafında ise 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekrana sahip olduğunu aktaralım. Ekran olarak her iki cihazın da çok iyi noktada olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu cihazların kalitesini tartışmaya gerek yok. Ekran yenileme hızında 2 kat bir farklılık var. S21 Ultra'nın ekran yenileme hızı 120 Hz iken iPhone 12 Pro Max'in ekran yenileme hızı ise 60 Hz ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada S21 Ultra'nın öne çıktığını söyleyebiliriz. Menüler arası geçişlerde oldukça akıcı bir ekrana sahip olduğunu söyleyelim. Oyunlarda da 120 Hz'in farkını görebilirsiniz. S21 Ultra tarafında HDR, HDR10 ve HDR10 Plus ekranla karşımıza çıkarken iPhone'da ise bu HDR olarak sınırlı kalıyor. HDR10'un tabii ki artı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. iPhone tarafında ise bunu HLG ve diğer ekran özellikleriyle karşıladığında belirtelim. S21 Ultra'nın nokta çentikli bir ekrana sahip olduğunu belirtelim. iPhone 12 Pro Max'in ise çentikli bir ekrana sahip olduğunu söyleyelim. Nokta çentik ekran gövde oranını artıran bir özellik bu noktada. S21 Ultra 1500 nit maksimum parlaklık vaat ederken 12 Pro Max tarafında ise bu değer 1200 nitle kalmakta. Ekran dayanıklılığı teknolojisi olarak S21 Ultra'nın Corning Gorilla Glass 7 diğer bir adıyla Victus bir ekran dayanıklılığı teknolojisine sahip olduğunu belirtelim. iPhone 12 Pro Max'in ise ekran dayanıklılık teknolojisi noktasında oleofobik kaplama ile çizilmeye dayanıklı seramik bir camla korunduğunu söyleyelim. Ekran özelliklerini genel olarak değerlendirdiğimizde aslında S21 Ultra'nın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyük farklar yok aslında. Burada fark olarak belki bir 120 Hz ekran yenileme hızını fark olarak görebiliriz. Ama çok büyük farklılıklar olmadığını da altını burada çizelim. Bu iki cihazın da ekran özelliklerinden bahsettikten sonra tasarımsal olarak kısa bir değerlendirme yapacak olursak, S21 Ultra'da bir önceki nesile göre tam HD bir ekrana sahip olmadığını söyleyelim. Bunun biraz azaltıldığını, daha düz bir ekranla karşımıza geldiğini aktaralım. İki cihazın da tasarımsal olarak ekleyebileceğimiz noktaları ise her iki cihazda bu noktada da premium bir hissiyat verecektir. Tasarımsal olarak da üst düzey olduklarını söyleyelim. 12 Pro Max tarafında altını çizmemiz gereken bir nokta ise aslında bir eskiye dönüş hakim. Eskiden iPhone 5'lerde 4'lerde kullanılan keskin hatlar Pro Max tarafında da yine oval özellikten çıkılarak keskin bir hatta sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her iki cihazın kamera tarafına gelecek olursak, S21 Ultra'nın ana kamera tarafında 108 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamerası olduğunu belirtelim. 12 Pro Max'in ana kamerası ise 12 megapiksellik değere ve f1.6'lık diyafram açıklığına sahip. Her iki cihazda da sarsıntıları önleyen optik görüntü sabitleyici bulunduğunu söyleyelim. Kamera tarafında bunun da önemli bir nokta olduğunu ekleyelim. İkinci kameraları ise yine aynı değere sahip. Her iki cihazın da 12 megapiksellik ikinci arka kameraya sahip olduğunu söyleyelim. Bu kameranın diyafram açıklığı ise her iki cihazda da f2.2. Üçüncü arka kamera tarafında ise iPhone bir adım öne geçmiş diyebiliriz. S21 Ultra'nın üçüncü arka kamerası 10 megapikselken diyafram açıklığı ise f2.4. 12 Pro Max'in üçüncü arka kamerası ise 12 megapikselken diyafram açıklığı ise f2.2. Dördüncü arka kameralarımız bir tık farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra'da dördüncü arka kameramızın görevi 10x optik zoom, 100x dijital zoom sunabilmesi. Bu kameranın değerleri ise 10 megapiksel ve f4.9 diyafram açıklığına sahip. Pro Max tarafında ise dördüncü kameramıza tam bir kamera diyemeyiz. Aslında bir sensör. Bu sensör nedir? Lidar sensörü. Lidar sensöründen kısaca bahsedecek olursak, bir fotoğraf veya video çekimi yaparken karşınızdaki nesnenin uzaklığını ölçerek daha hızlı odaklanma sağlayan bir sensör lidar sensörü. Her iki cihazın da video tarafından bahsedecek olursak, S21 Ultra'nın
Ultra'nın 8K'da da videolar çekebildiğini söyleyebiliriz. S21 Ultra'nın 4K'da 60 FPS, 8K'da ise 24 FPS'lik video kayıt çözünürlüğü bulunurken 12 Pro Max'in ise 4K'da 60 FPS'lik video kayıt çözünürlüğü bulunmakta. 12 Pro Max'te 8K video kayıt seçeneği bulunmamakta. S21 Ultra'nın video tarafında yine HDR, HDR10 ve HDR10 Plus bulunduğunu söyleyelim. 12 Pro Max tarafında ise Dolby Vision teknolojisiyle daha kaliteli video çekimleri yapabilmektesiniz. Bu teknolojiyle birlikte video tarafında iyileştirmeler olduğunun da altını çizelim. Video tarafında altını çizmek istediğim bir nokta ise S21 Ultra'da kameralar arası geçiş oldukça basit. Bu noktayı şöyle açabiliriz. Örneğin siz bir video çekiyorsunuz. Ana kamerayla bir video çekimi yapabiliyorsunuz. Telefoto kameraya veya makro kameraya oldukça kolay bir şekilde video esnasında geçiş yapabiliyorsunuz. Artı olarak ön kameraya da geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da özellikle vlog tarzı içerikler üretenler için artı bir özellik olduğunu söyleyelim. Her iki cihazın da ön kamera tarafında ise S21 Ultra'nın oldukça iyi diyebileceğimiz değere sahip olan 40 megapiksellik kamerası bulunurken bu kameranın diyafram açıklığı ise f2.2. Bu değer Pro Max tarafında ise 12 megapiksel, diyafram açıklığı ise yine bu cihazda da f2.2. Ayrıca her iki cihazın da ön kamerası yine 4K'da 60 FPS'lik video kayıt çözünürlüğüne sahip. Kamera tarafında ek olarak aktarmak istediğim nokta ise aslında şunu çoğu kişi biliyordur ama yine de bahsetmek istiyorum. iPhone kamerasını yazılımsal olarak desteklediği için kamera değerleri kağıtta yazılı olan değerlerden daha iyi performanslar sunduğunu söyleyebiliriz. Her iki cihazın da güvenlik özelliklerinden bahsedecek olursak S21 Ultra'da yüz tanıma ve parmak izi kilidi bulunduğunu söyleyelim. Parmak izi kilidinin ekrana gömülü bir şekilde olduğunda burada altını çizelim. 12 Pro Max tarafında ise parmak izi kilidinin bulunmadığını, sadece yüz tanıma kilidinin bulunduğunu aktaralım. Burada şöyle bir dezavantajı bulunabilir Pro Max'in. Şu koronavirüs döneminde maske takarken yüz tanımada sorunlar yaşayabilirsiniz. Keşke artı olarak bir parmak izi kilidi de bulunsaydı Pro Max'te. Her iki cihazın da batarya tarafında ise S21 Ultra'nın 5000 mAh'lik kapasiteye sahip bir bataryası olduğunu söyleyelim. Pro Max tarafında ise bu kapasite 3687 mAh'le karşımıza çıkıyor. Bu değerin biraz düşük olduğunu söyleyebilirsiniz ama yine iPhone'un iOS işletim sistemiyle birlikte kalite optimizasyonları yaparak bu kapasitenin gün içerisinde yeterli olduğunu da belirtelim. Yine de 4000 mAh'lik bir kapasiteye sahip olsa da fena olmazdı bir amiral gemisi cihaz için. Burada şunu da ekleyebiliriz. S21 Ultra'da 2K ve 120 Hz ekran kullanımlarında batarya ömrünün biraz daha kısalabileceğini de ekleyelim. Hızlı şarj tarafında ise S21 Ultra'nın 25 Watt'lık, 12 Pro Max'in ise 20 Watt'lık hızlı şarja sahip olduğunu belirtirken kablosuz hızlı şarj tarafında ise S21 Ultra'nın ve Pro Max'in yine aynı değerle 15 Watt'lık kablosuz hızlı şarja sahip olduğunu söyleyelim. Kablosuz hızlı şarj tarafında biraz düşük değerler olduğunu söyleyelim amiral gemisi cihazlar için. Çoğu şu andaki Huawei, Xiaomi gibi markaların çok iyi değerlere sahip kablosuz hızlı şarj özellikleri bulunduğunu söyleyebiliriz. Fiyat performans ürünlerini yakalayamamışlar bu noktada bu iki amiral gemisi cihazda. Ve şu klişeyi de eklemek istiyorum, artık bu klişe oldu. Her iki cihazın da kutusundan şarj adaptörleri çıkmıyor. Şimdi geliyoruz belki de çoğu kişinin özellikle merak ettiği noktaya, donanımsal özellikleri. S21 Ultra'da Türkiye'ye gelen cihazlarda Exynos 2100 Yonga seti kullanılıyorken yurt dışı cihazlarında Snapdragon 888 tercih ediliyor. Genelde 12 Pro Max'in işlemci tarafında ise yine Apple cihazlarda görmeye alışık olduğumuz A14 Bionic işlemcisi tercih edildiğini söyleyelim. RAM ve depolama tarafında ise S21 Ultra'nın 12 ve 16 GB'lık RAM seçenekleri bulunurken 12 Pro Max'in ise sadece 6 GB'lık RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise her iki cihazında 128, 256 ve 512 GB'lık depolama alanı seçeneklerinin bulunduğunu da ekleyelim. Her iki cihazın da işlemcilerin Antutu puanlarında ise S21 Ultra'nın 678.000 puan aldığını belirtelim. 12 Pro Max'in ise 668.000 puan aldığını yine ekleyelim. Çok büyük bir fark yok işlemci tarafında. En azından Antutu puanı olarak her iki cihazın da hafıza kartı desteğinin bulunmadığını söyleyelim. Zaten Apple cihazlarda bu zamana kadar hafıza kartı desteğinin bulunmadığını da ekleyelim. Her iki cihazın da tasarım özelliklerinden devam edecek olursak S21 Ultra'nın kalınlığı 8.9 mm iken 12 Pro Max'in kalınlığı ise 7.4 mm. Burada S21 Ultra biraz daha kalın bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ağırlık olarak ise çok büyük bir fark yok. Hatta neredeyse hiçbir fark yok. S21 Ultra'nın 229 gram ağırlığa sahip olduğunu söyleyelim. 12 Pro Max'in ise 228 gramlık ağırlığa sahip olduğunu söyleyelim. Tasarım noktasının bir değerlendirmesini yapacak olursak her iki cihaz da gayet büyük ekrana sahip ve ağır cihazlar, özellikle küçük elle olanlar için tek elle kullanımın her iki cihazda da zor olduğunu belirtelim bu noktada. Bu cihazların bağlantı tarafı ise şöyle karşılıyor bizi. Her iki cihazda da Wi-Fi 6 teknolojisi kullanılmış.
kullanılmış. S21 Ultra Bluetooth tarafında 5.2 versiyonuna sahipken 12 Pro Max ise 5.0'lık versiyona sahip. Her iki cihazın da NFC'ye sahip olduğunu yine ekleyelim. Koronavirüs döneminde oldukça önemi artan bir özellik bu da. Suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık tarafında her iki cihaz da aynı teknolojileri kullanmış. Suya dayanıklılıkta IPX8 ve toza dayanıklılıkta ise IPX6 sertifikasına sahip olduğunu söyleyelim. Ve son olarak her iki cihazın da 5G teknolojisine sahip olduğunu yine ekleyelim bu noktada. Evet arkadaşlar, her iki cihazın da özelliklerini sizlere sunduk. Hangisinin hangi noktada iyi olduğunu da aktardık. Her iki cihazın da fiyat noktasına gelecek olursak S21 Ultra daha yeni çıkmış bir cihaz olduğu için ön siparişle bulunmakta. Fiyat olarak en düşük seçeneği olan 128 GB'lık seçeneğinde 16.000 liralık fiyat ile karşımıza çıkarken 12 Pro Max'in ise yine 128 GB'lık seçeneğinde 17.000 liralık fiyat ile karşımıza çıkıyor. Burada 1000 liralık bir fiyat farkı var. Tabi bu noktada bu fiyat farklılıklar sizin için ne kadar önemli bilmiyorum. 16.000 lirayı veren de 17.000 lirayı zaten verecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle amiral gemisi cihazların en iyileri olan, en güçlüleri olan 12 Pro Max ve S21 Ultra'yı karşılaştırdık. Tabii ki bu cihazların bariz olarak farklılıkları bulunmamakta. Bununla birlikte küçük de olsa farklılıkları bulunuyor. Burada biraz da aslında özellikten çok marka tercihleri ön plana çıkıyor. Yani ben Samsung almak istiyorum diyenle Apple yani iPhone almak istiyorum diyen arasında tabii ki fark var. Bu biraz daha marka tercihleriyle alakalı ama biz sizlere özellikleri sunduk. Tercih kararı yine sizin. Her iki cihazda tasarımsal olarak beğendiğimi söyleyebilirim ve zaten işlemci tarafında olsun, kamera tarafında olsun özellikleri tartışılmaz her iki cihazında. Umarız bu video sizler için gerçekten yararlı olmuştur. Bu türde videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.